Bizim meşhur zeytinyağlı Ermeni usulü biber dolmamızı anlatmaya geldim. Daha önce biliyorsunuz zeytinyağlı yaprak dolma tarifini vermiştim ve küçük çaplı bir olay olmuştu. İçerisinde yeni bahar olmalı vesaire diye, fakat o tarif bu tarif değil demiştim ve zamanı geldi. Öncelikle 1 kilo artı 1 adet soğanı rondodan geçiriyoruz. Arzu eden olursa tabii ki elde kesebilir. Ben bazen elde kesebiliyorum, bazen vaktim yoksa rondoyu tercih ediyorum. Vakitten kazanabilmek adına. Bugün de o günlerden bir tanesi. Bu arada burada 1 kilo artı 1 adet kuru soğan kullanmamızın sebebi 1 kilo soğan alıyoruz fakat dış kabuklarını ayıklarken bir miktarda bir kayıp oluyor. O kaybı engellemek için artı 1 adet soğanla halletmiş oluyoruz. Soğanları çok küçük parçalamamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok minik değiller, orta boyuttalar. Çok küçük olursa çok sulanır, püre gibi olur. Ne lezzet açısından ne doku açısından istediğimiz bir şey değil bu. Bütün soğanları tencereye aktarıyoruz ve üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı su ekliyoruz. Ve ocakta suyunu salmaya ve çekmeye bırakıyoruz. Bu sırada bir paket kuş üzümünü kaynar suyla ıslatıp kenarda bekletiyoruz. Soğanlarımız pişerken bu sırada biz biberlerimizi hazırlıyoruz. Totalde 19 adet dolmalık biber kullandık. İç harcını koyacağınız miktara göre tabii ki adetler değişebilir. Hepsinin tepesini dikkatlice keserek çıkarıyoruz. Çünkü bu tepeleri daha sonra kapak olarak da kullanacağız. Arzu etmeyen kullanmayabilir. İç çekirdeklerini bu şekilde alıyoruz. İçlerini bir güzel suyla yıkıyoruz. Çekirdeklerini ayıklıyoruz. Bu arada bu da bir diğer pratik kapak çıkarma yöntemi ama çok muntazam olmuyor. O yüzden pek tercih etmiyorum. Tepesini tutup içine doğru bastırıp döndürdüğünüzde zaten tepeleri ayrılıyor. Biliyorsunuz her zaman söylerim, özellikle zeytinyağlılarda, hele ki dolmalarda bir gün öncesinden yapmak her zaman en mantıklısıdır. Hem lezzet açısından hem kendine gelmesi açısından. Fakat yine son dakika belirlenen özel bir gün olduğu için biliyorsunuz biz son dakikaların adamı olarak aynı günü sabahında yaptık. Erken saatte yaptığımız için akşama kadar soğudu. Hepsini temizledikten sonra sıra pirinçlerimizi yıkamaya geliyor. 1 su bardağı pirinci baldo kullanıyorum ben. Bir güzel yıkıyoruz. 2-3 su yıkadıktan sonra süzüp kenarda bekletiyoruz. Bunun gibi farklı, lezzetli, pratik daha birçok tarif için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yağımıza sıra geldi. Daha önceki yaprak dolmada da bunu belirtmiştim. Bardağın yarısından fazlasını zeytinyağı, geri kalan az kısmını da sıvı yağ ile dolduruyoruz. Tamamında zeytinyağı kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz bu zeytinyağlı yemek. Biz biraz zeytinyağının ağırlığını kırması için sıvı yağ da ekliyoruz. Tamamen tercih meselesi. Bunu siz tercih etmeyebilirsiniz. İyice fokurdadıktan sonra pirinçlerimizi ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Biraz da böyle ocağa koyuyoruz. İyice lezzeti harmanlanması için. Bu sırada kuş üzümlerimiz gördüğünüz gibi suyun içinde bekledi ve süzüyoruz. Hazırlar. Biraz da pirinçli fokurdadıktan sonra kuş üzümünü, bir paket çam fıstığını ya da dolmalık fıstık diyebilirsiniz. Baharatlarımızı da ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığından biraz daha az toz karabiber, 1,5 tatlı kaşığı yeni bahar ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip iyice karıştırmaya başlıyoruz. İşte burada inanılmaz bir koku çıkıyor. Size anlatamam. Zaten burada çaktırmadan böyle birer kaşık yedim diyebilirim. Ve bunlar biraz da böyle kapağı kapalı kavrulmaya devam ederken yeşilliklerimize geçiyoruz. Avucumuzda toparlaya bir grup haline getiriyoruz ve bir demet maydanozumuzu küçük parçalar halinde kesiyoruz. Bunları da rondodan geçirenler oluyor. Tamamen tercih meselesi. Eğer kolayınıza geliyorsa yapabilirsiniz tabii ki. Ben asla bu tip şeyleri eleştirmiyorum. Elle yapmayı tercih ederim ama bazen benim de hiç vaktim olmadığında rondoyu tercih edebiliyorum. Bir demet dereotu yine aynı şekilde maydanoz gibi kesiyoruz ve gördüğünüz gibi artık hazır. Altını kapatıyoruz ve üzerine yeşilliklerimizi koyup karıştırmadan kapağı kapalı bir şekilde soğumaya bırakıyoruz. Burada bunun amacı yeşilliklerimizin rengi kararmasın, olabildiğince yeşil kalsın diye pişirmiyoruz. Artık böyle iyice ılıklaşıp soğuyunca iç harcımızı ayrı bir kaba alıyoruz çünkü o tencereye dolmalarımızı koyacağız. Ve biberlerimizi doldurmaya başlıyoruz. Çok az doldurmanızı tavsiye etmem. Çok boş kalmamalı içi. Sıkı sıkı tıklım da yapmayın tabii ki. Çünkü pirinçler şişecek. O yüzden içini doldurup çok hafif bir rahatlık kalacak şekilde doldurmanız yeterli olacaktır. Bazılarına biberlerin tepesini kapak olarak bazılarına domates koyduk. Ve çok güzel oldu. Bir büyük tencere dışında bir de küçük sospene sığdı gördüğünüz gibi. Ortasına sabit kalmaları için boş bir tane biber koydum. Dolmaların yarısına kadar su dolduruyoruz. Merak etmeyin,
etli dolmalar gibi çorba şeklinde diyorsunuz ya bana. Çorba gibi olmuyor. Özü kalıyor. Üzerine tabak kapatıp pişirmeye bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi kaptaki o dolmanın iç harcının suyunu kullanıyoruz, yağını kullanıyoruz. Hepsi lezzetli. Hiçbir lezzeti kaçırmak istemiyoruz. İkisine de aynı şekilde yarıma gelecek kadar su koyduk. Önce yüksek ateşte fokurdatıyoruz. Fokurdayınca altını kısıp pişmeye bırakıyoruz. Çatalla deneyebilirsiniz. Rahatlıkla batacak kıvama geldiğinde hazır oluyor. Gördüğünüz gibi dibinde özü kalıyor. Oldukça lezzetli bir su diyebilirim. Peki biz bunu ne yapıyoruz? Bol bol ekmek banarak yiyoruz. Ne yalan söyleyeyim. Bu suyu çöpe dökmek asla içimden gelmiyor. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorumları da yazmayı unutmayın. Afiyet olsun.